Ailemle 1970'te evlendim. Çolak çocuk sahibi olduk. 3 çocuğum var. 2 oğlan bir kızım var. Efendime söyleyeyim, onlar hepsi de çalışıyorlar. Hatta çocuklarım emekli oldu. 3'ü de bu EYT'den dolayı da emekli oldular. Benle hanımız evde güzel, normal, orta bir hayatımız var. Sürdürüyoruz. Yedikule'de yaşıyorum. 32 seneden beri Yedikule'deyim. Kirada yaşıyoruz hala. Bir ev sahibi devlet memuru olacak. Aldığımız maaş belli. Bir ev sahibi olamadık. Çocuk ever, çocuk okut derken bugüne kadar böyle geldik. Doğduğum yer Tunceli. Tunceliliyim. 1950 doğumluyum. Orada köy hayatını yaşadık. İlkokulu köyde okudum. Ortaokul, liseyi merkezde Tunceli'de okuduk. Okuduktan sonra askere gittik. Askerden geldik. Devlet memuru olduk. Memurluktan sonra 15 sene Tunceli'de belediyede görev yaptıktan sonra tayin yaptım. İstanbul Zeytinburnu Belediyesi'ne geldim. İşte 15 senede Zeytinburnu Belediyesi'ne görev yaptıktan sonra emekli oldum. Emekli olduğumda 20 senedir emekliyim. Ondan sonra boş durmadık. Emlakçılık yaptım, beceremedim. Baktım emlakçılık bana göre değildir. Yalanı dolanı çok olduğu için ben de bu işte pek biraz şey değilim yani. Hakikaten yani yalan söylemek, birini kandırmak, hakkın olmayan bir şeyi birisinden almak işime gelmedi. 3 sene içerisinde bıraktım emlakçılığı. Daha sonra Samatya'da meyhaneler var. Samatya, İstanbul Samatya Meydanı'nda, Balık Pazarı'nda restoranlar var orada. Oradan restoranın birinde benim bir hemşerim çalışıyordu. İlhan gel bize ortak ol, gel bize babalık yap falan dedi. Gittik Samatya Çapana Balık Restoran diye bir yer vardı. 3 katlı ahşap bir bina. Orayı balık restoran olarak çalıştırdım. 10 sene. Orada da iflas ettim. Ben de devlet memuru olduğum için pek ticaret işi, restoran işini beceremedik. İflas ettik. Çekildik kapımıza. Evimizde oturuyoruz. Köyümüze gidip geliyoruz. 6 ay Tunceli'de, 6 ay İstanbul'da. Böyle bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Valla çocuklarım işte köyde geçti. En çok köyde geçti. Şehre yakındık ama gene sabah gidip çalışıyorduk Tunceli'de. Orada burada. Akşam tekrar dönüp kazandığımızda evimize geliyorduk. Köyde davarcılık yaptık. Çift sürdük. Öküzlerle çift sürdük. Davara gittik. Ne bileyim yani oyunlar bizde pek beş taş oynuyorduk. O dönemde beş taş diye bir oyun vardı. Beş taş oynuyorduk. Evet. Beş taş ne bileyim böyle çukurlar kazıyorlardı. İçine taşlar koyuyorlardı. Beş taşı böyle havaya atıp tutuyorlar. Tekrar başkasına koyuyorlar. Aklımda kaldı kadar. Çocuk 70 sene geçmiş yani. O dönemlerde. Yerde çizgi çiziyorduk öyle ne bileyim o atlamalı falan o oyunlar oynuyorduk. Uzun eşek oynuyorduk çocuklarla öyle diye bir şey var. Çocuklar diziliyor. Üstünde atlama şeklinde uzun eşek diyorlardı. İşte bu tür oyunlar oynuyorduk. Köyümdeki ev toprak evdi. 2 gözlü bir oda bir salon vardı. Bir oda bir salonda 5-6 kardeş büyüdük. Yetiştik, büyüdük, ayrıldık. Tekrar büyüyünce herkes dağıldı, evlendi kızlar. Biz erkekler de tabii ki 3 erkektik. En büyüğü de ben de erkeklerim. Ben de yeniden bir ev yaptık köyde. Kaldık bugüne kadar halen köyde gidip geliyoruz. Köyle ilişkimizi kesmedik. Devamlı köye gidip geliyorum. Annem de tabii okumamış, babam okumamış. Yaşlı, yetim büyümüşler. 1938'lerde 30'larda falan beri normal bir köy hayatımız vardı. Hiç böyle ayda bir kere ya et görür görmezdik. Ekmek de kuru ekmek, ayran ekmek, yoğurt ekmek bunlarla büyüdük. Yani pek fazla çorba, kuru fasulye, nohut gibi şeyler yemeklerimiz vardı. Bizim dönemimizde orada en meşhur yemeğimiz gömme diye bir yemeğimiz var. Hamuru yoğururlar.
Hamuru yoğururlar. Kalıp bir şekilde böyle tepsiye koyarlar. Fırına atıyorlar. Fırına çıkarırlar. Ortasını oyuyorduk. Halen var. Oyuyorduk. Tekrar parçalayıp döküyorduk. Ayran, yağ döküyorduk üstüne. O şekilde böyle bir gömme diye bir yemeğimiz var. Onu yapıyorduk. Yapıp yiyorduk. En meşhur yemeğimiz, gıdalı yemeğimiz oydu ya. En iyi vitamini de tereyağından aldık. Tereyağı yiyorduk bol bol. Ayran, yoğurt, bu tür şeylerle büyüdük. Vallahi ilkokul öğretmenim Reşit Aslan diye bir öğretmen vardı. Öldü. 5. sınıfta da İbrahim Ataş diye bir öğretmenim vardı. O da öldü. Bu günlerde duyduğum kadarıyla ölmüş. Geçen sene duydum. Ölmüşler bütün öğretmenlerim. Gayet iyi geçti. Bizim orada tabii ki ilkokulda eskide siyah önlük, beyaz yaka vardı ilkokulda. Öğretmenim bir gün bana dedi ki ya dedi, herkes saç serbest dedi. Saçınızı bırakabilirsiniz dedi. O anda da ben cebimde tarak vardı, abimin tarağı. Öğretmenim benim tarağım var dedim. Öğretmen beni dövdü sopayla. Ben de zannettim ciddi söylüyor. Meğer ki şakaydı tabii öğretmen saç yasaktı bırakmak ama uzatmıştık. Uzatınca öğretmen saç serbest dedi çocuklar dedi. Ben de ciddi anladım. Tarağımı çıkardım gösterdim. Gösterince öğretmen beni cetvelle dövdü beni. Hiç unutmuyorum okulda da o şey başımdan geçti. Fatih'te işte 1990'da Fatih'e Yedikule Hacı Evattin Mahallesi'ne geldim. 32 sene, 33 seneden beri de Fatih'te aynı evde, aynı yerde oturuyorum. Aynı yerde oturuyorum. Yedikule'de işte devamlı oradan Zeytinburnu'na gidip geliyordum. Yakın olduğu için yayan gidip geliyordum. Son zamanlarda arabayla makam arabası vardı. Gidip geldim 5 sene, 5 sene. İşte emekli olduktan sonra Yedikule Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptım. Başkanlık yaptım. Yedikule Spor Kulübü'nde. İşte Yedikule arkadaşlar arasında kahvelere, kulübe gidip oyun oynuyorduk. Zaman vakit geçirmek için. Vallahi işte o zaman meşhur adamları Derviş Meral diye biri var. O Yedikule'nin 1940'ta gelmiş Yedikule'ye. Yedikule'de bostanlarda çalışmış. Bostanları ekmiş, biçmiş. Marul tarlaları vardı. Yedikule'nin marulları çok meşhurdu. Hala her sene marul günü yapıyorlar Yedikule'de. Top sahaları vardı. Çok güzel bostanları vardı. Efendime söyleyeyim. Yedikule'nin bir tarafı sahil tabii. Bir tarafı sur. Etrafı surlarla çevrili. Bir tarafı da deniz olduğu için çok tren istasyonu vardı. İşte eğlenceli, güzel, ulaşım konuda çok güzel ulaşılan bir yerdi Yedikule. Komşularımız hep böyle Ermeni komşular çoktu geldiğim dönemlerde. O 90'larda, 70'lerde. Anlatıyorlardı. Yani herkesin kapısı açıktı. Hırsızlık yoktu, yan kesicilik yoktu. Hiçbir kötülük kimse kimseye yapmazdı. Herkes kapının önünde akşamları oturup konuşur, sohbet ederlerdi. Bir tane sinema vardı. O dönemde Yedikule'de. Bir eğlence yeri, bir sinemaydı. Başka da hiçbir şey yoktu yani. Sinemaya gidip geliyorduk o dönemde. Sinemada tabii ki o dönemlerde Cüneyt Arkın meşhurdu. Cüneyt Arkın'ın Yedikule zindanları var. Yedikule zindanlarından filmlerini çevirdiği için bütün filmlerini en çok Yedikule zindanlarda çevirmişti. İşte onları seyrediyorduk. Çok çocukken de meraklıydık. Cüneyt Arkın'ın hareketlerini, vur kır, kırma işlerini falan. İşte öyle sinemaya gidip geliyorduk. İşte Fatma gidip Türkan Şoray'ı o dönemlerde onların filmlerini seyrediyorduk. Mahallede nüfus eskide en çok Ermeniler vardı, Yahudiler vardı. Onlar gittikten sonra yerine Batman, Bingöl, Batman ve Güneydoğu vatandaşlarımız çok geldi. Yerleştiler oraya. Malatyalılar çoğunlukta. Yedikule'de en çok Malatyalılar var. Şu anda. Batmanlılar var. Güneydoğuların çoğuları her ilde var da en çok Batmanlılar var. Karışık yani her ilden var ama az. En çok çoğunlukta olan Malatyalılar. Çok değişiklikler oldu. Benim geldiğim dönemde dedim ya oturulabilir bir Yedikule'ydi. Oturulabilir bir mahalleydi.
Komşuluk ilişkileri çok güzeldi. E, Hiç kimse kimseye kötü gözle bakmazdı. Birbirlerine ikramları olurdu. Çay ikramları, kapı önünde oturup sohbet etmeleri. Çünkü başka bir eğlence, başka gidecek bir yerler, bir şeyler olmadığı için komşu ilişkileri çok daha kuvvetliydi. Ama gittikçe komşuluk ilişkileri bozuldu. Yabancılar, tanımadığı insanlar geldi, girdi. Girince haliyle de bozuluyor tabii ki. Şimdi Batmanlar, Suriyeliler, Afganlar ve en çok da zenciler var Yedikule'de. Yani normal yerlilerden fazla bunlar var yani. Suriyeliler, Afganlar, bir de zenciler. Yedikule nüfusu en çoğunluğu bunlar teşkil ediyor şu anda yani. Düğün merasimleri tabii ki eskiden beri gelenekler var. Her ilin, her yörenin kendisine göre has bir gelenek görenekleri vardı, kültürleri vardı. Kız istemeye, kız görmek, kız istemeye gidiyorlardı. İstedikten sonra düğün, nişan törenlerini falan yapıyorlardı. Ondan sonra belli bir zaman düğünleri yapıyor. Düğünler en çok böyle açık yerlerde falan yapıyorlardı. Kapı önlerinde boş meydanlar oluyordu. Oralarda düğünlerini yapıyorlardı. Çok da güzel geçiyordu. Eğlenceli geçiyordu. Şimdi de herkesin düğün salonları var. Herkes düğün salonunda yapıyor. Çok da pahalı oluyor şimdi. Eskiye nazaran düğünler. Köyde gene kız oğlan birimini beğendikten sonra oğlan babası gider kız evinde tanışırlardı. Tanıştıktan sonra kızı istemeye giderlerdi. Kız istemeye gittikten sonra kız tarafı gelir, oğlan tarafını görürlerdi. Karşılıklı ailelerini beğendikten sonra düğün merasimleri, nişan merasimleri tarihleri belirlenirdi. Kızı istedikleri zaman mutlaka belli 3-5 kişiyle gidip evinde kızı istiyorlardı. Kız babası da tabii ki olur dedikten sonra ufak bir başlık vardı o dönemlerde. Şimdi başlık yok ama eskilerde süt hakkı denilen bir şey vardı. Kız annesine belli bir miktar para veriliyordu. Kız annesi, kız babası da tabii ki kızına ceyiz olarak sandık, yatak, şu bu veriyorlardı. Böylelikle ikisi ortak bir aile kuruyorlardı, ev kuruyorlardı. İyi şekilde, güzel bir şekilde geçinip gidiyorlardı yani. Yedikule'de gene dediğim gibi 23 Nisan Bayramı, 19 Mayıs Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, dini bayramlar oluyor. Vatandaşlar herkes kendi dinine göre, kendi şeyine göre, gelenek, göreneklerine, kültürlerine göre kendi bayramlarını, kendileri akraba ziyaretleri gidip geliniyordu. Bu şekilde kutlanıyordu bayram yani. Vallahi eğlenmek, sinema vardı eskiden. Sinemaya gidip geliyorduk. Veya kırlara gidiyorduk. Günler düzenleniyordu. Biliyor musun? Her şehrin, her ilin kendisine göre belli bir günleri vardı. Belli bir senede bir kere kutlamaları oluyordu. Oralara gidip geliyorduk. Akşamda herkes yemeği yetince evimize çekilip televizyonumuzu seyrediyoruz. Başka hiçbir şey yok yani şimdi. Dışarı çıkıp böyle eğlenmeye gidenler var tabii ama maddi durumu olan gidiyor. Maddi durumu olmayan da evinde çıkmıyorduk. Piknik için Belgrad ormanlarına gidiyorduk. Ne bileyim işte Silivri taraflarına gidiyorduk. Sahillere gidiyorduk. Çok güzel sahiller vardı. Rahatlıkla gidip gelinip oturabiliyorduk eskide. Ama şimdi kesinlikle gidemiyoruz. Sahillere gidemiyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz. Çünkü korku var, tehlike var. Ne bileyim yani hiç güvenmediğin, beğenmediğin bir insanın tarafından bir kötülük, bir şey gelebiliyor insana. Bu yüzden insanlar artık gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi öyle kırda, orada, burada kestiler yani. Vallahi Yedikule Spor Kulübü var. Ben 30 senedir aynı yere gidiyorum. Yedikule Spor Kulübü'ne gidiyorum. Orada benim arkadaşlar, benim yaşımda insanlar, benden büyük yaşlı insanlar var. O kulübün mülkçü sahibi Derviş Meral var. Şu anda 93 yaşında. 93 yaşında. İlk Yedikule'ye gelip yerleşen adamlardan biridir. İşte ondan öğreniyoruz Yedikule'yi. Yedikule'de meşhur restoranlar var. Sefa restoranı vardı.
Ermenilerden kalma. Kale restoran vardı. Millet akşamlar olunca bu meyhanelere gidip eğlenirlerdi. Durumu iyi olanlar. Bir de Samatya'ya yakın olduğu için Samatya Meydanı, Balık Pazarı. Orada 25-30 tane restoran var. İstanbul'un çeşitli her tarafına gelip orada insanlar akşamlar olduğu zaman eğleniyorlar. Sonra ben işte dedim ya 30 sene devlet memurluğu yaptım. Meslek olarak devlet memurluğu yaptık. Devlet memurluğunda her kademede de çalıştım. Memur, amir, şef, müdürlük yaptım. Bugüne kadar geldik ve çok da iyi geçti benim memurluk hayatımda. Görevime çok sadıktım. Murat Aydın geldi, bütün müdürleri hepsini aldı, beni almadı. Herkes hayret etti. Ya dedi ilk alınacak adam sensin dedi. Sen Tunceli'lisin falan. Seni alması gereken seni almadılar da herkesi aldılar da seni niye almadılar falan. Ben de merak ettim ama ben de şaşırdım falan. Devam ettim. Ettikten sonra bir gün başkan yardımcısı vardı benim. Gittim ya dedim başkanım herkesi aldınız beni almadınız. Bu sebebi nedir dedim. Ben de bir öğreneyim kendim. Dedi biz de araştırmıyoruz dedi. Sen çalışkan adamsın, dürüst adamsın, işini biliyorsun. Gece gündüz işini koşturuyorsun, başındasın dedi. Onun için seninle çalışmak istiyoruz dediler. Ben dedim hayır dedim. Ben de size yararlı olmak için elimden geleni daha iyi şekilde çalışırım. Ve hakikaten de Murat Aydın'dan 4 sene daha çalıştım yani. Beni çalıştırdılar. Fakat dedim ya belediye arkadaşlarım tabii ki memurluk ilişkileri içerisinde, arkadaşlık ilişkileri içerisinde, dostluk ilişkileri içerisinde çok iyi geçti. Kimseyle benim hiçbir zaman kavgam, dövüşüm olmadı. Ben Tunceliliyim. Tuncelili olduğum için de Aleviyim. Alevi olduğum için de o belediyede bir tek Alevi olarak da ben vardım. Sağ olsun herkes beni bakıyorlardı ama bakıyorlar bu insan ben iyi bir insan, güzel bir insan. Kimse de bana bir şey demedi yani. Ve iyi yaşadık bugüne kadar da geldik yani. Ya halen de öyleyim yani. Ben insanlara eşit gözle bakarım. Herkese saygı, sevgi, hoşgörüyle bakıyorum. Baktığım için de herkes de bana iyi bakıyor. Kimse bugüne kadar bana gözünün üstüne kaş var demedi. Herkes de iyi geçiniyor. Vallahi belediyedeki görevim dedim ya, memurluk yaptım, amirlik yaptım, şeflik yaptım. En son satın alma müdürlüğü yaptım, kültür müdürlüğü yaptım. Ondan sonra da ayrıldık. Fatih'te Aleviler pek yok. Çok nadir. Dağınık, Fatih'in her semtinde dağınık, tek tük vardı yani biliyor musun? Yani varsa 3-5 aile Yusuf Paşa Mahallesi var. Koca Mustafa Paşa'da. Fındıkzade tarafında Malatyalılar vardı. Ben 2002'de emekli olduktan sonra Fatih Belediye Meclis üyeleri tanıdık arkadaşlarım vardı 5-6 tane. Onlar dediler ki ya sizin burada hiç Aleviler yok. Fatih'te de bir cemev açtıralım dediler. Alevi değillerdi ama sağ olsunlar bana öncülük yaptılar. Yardımcı oldular. Fatih Fındıkzade'de bir cemev açtık beraber. Fatih Meclis üyeleriyle birlikte 5-6 tane. Sağ olsun bu arkadaşlar yardımcı oldular. Maddi manevi olarak yardımcı oldular. Orada bir cemev açtık. Başkan da bendim, dede de bendim. 5 sene devam ettirdik. Devam ettikten 5 sene sonra o meclis üyeleri arkadaşlar, o insanlar yardımcı olan insanlar yardımlarını kesince ben de devlet memuru olarak bir kira verecek halim olmadığı için kapattım. O derneği olduğu gibi devrin başıyla birlikte başka bir ilin, köyün derneğine hibe ettim. Vallahi bize evet dede soyundan geldiğimizi biliyoruz. Senelerde tabii 1400 yıldır Alevilik vardır. Biz Ehl-i Beyt Hazreti Muhammed'in bize öyle diyorlar ve seceremiz elimizde seceremiz de var bu konuda. Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ali'nin, Ehl-i Beyt'in 12 imamın soyundan geldiğimizi yazılı elimizde seceremiz de var. Beyazıt Kütüphanesi'nde belgelerimiz de var orada. Osmanlı döneminde Alevilere Hz. Muhammed soyundan gelenlere askerlik yaptırmazlarmış, vergi almazlarmış diye okudum ben bunu. Fatih Beyazıt Kütüphanesi'nde bazı kitaplar var. Oradan öğreniyoruz, okuyoruz. Bizim yazılı bir belgemiz yoktur. Yazılı bir dini
şeyimiz yok. Ama biz bunu tabii ki araştırarak ve Sünni profesörlerden, ilahiyat profesörlerden öğreniyoruz Aleviliği, öğrendik. Ve bu öğrendikten sonra tabii ki bizim de ileri gelenlerimiz, okumuş insanlarımız, araştırmacılarımız, yazarlarımız var. Bu konuda bizim de Aleviliğin ne olduğunu, nereden geldiğini, kimlere Alevi denildiğini, niçin Aleviyiz denildiğini bunu yazılı bir şekilde yazılı hale getirerek biz de ve çocuklarımız da okuyarak öğreniyoruz kendi özgeçmişimizi, Aleviliğimizi. Alevilik tabii ki Müslümanın bir koludur, Müslümanlıktır. Bizde de nasıl ki Sünnilikte bir mezhepler var, bize de yol diyoruz, Alevi yol diyoruz. Biz Arapça okumayız. Kur'an'ı Türkçe okuruz, mealini okuruz. Türkçeden öğreniyoruz Aleviliği, Kur'an'ı, Müslümanlığı. Türkçe Kur'an'dan öğreniyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla gerçekten güzel bir Aleviliğin Hz. Muhammed taraftarı, Hz. Ali taraftarı olduğunu, Ehl-i Beyt soyundan geldiklerini, eline, beline, diline sahip olma anlamı nedir? Niçin bunu yapıyoruz? Onu tabii günlük hayatımızda da aynı doğruları, gerçekleri sürdürüyoruz. Vallahi yemek yemeyi çok severim. Bizim tabii yöresel yemeklerimiz var. Her ailede, her ilin kendisine göre bir yöresel yemekleri var. Bir de ayrıca tabii ki dışarıda yemek var. Akşamları evde de yeriz. Çocuklarımızla dışarı çıkıp dışarıda da birer köfte veya bir yere gidip bir yemek yiyoruz yani. Valla Yedikule'de Sefa Restoran var. Çok meşhur. Tarihi Osmanlı döneminden kalma bir yer. 120 senelik bir yerdir. Hala da devam ediyor, çalışıyor. Sefa Restoran. Şimdi Hünkar diye bir yer var tabi. Bir de Sefa Restoran var. 2 restoran var Yedikule'de. Bir de Samatya. Yedikule'nin bitişinde Samatya balık pazarı var. Orada da 30'a yakın restoran var. Her akşam orası dolup taşıyor. İstanbul'un her yerinden oraya eğlenmeye geliyorlar. Ve de güzel bir ortam oluyor akşamları. Çalgıcı, malgıcılar geliyor. Kumkapı gibi eğlenceli bir yer yani orası da. Vallahi mahallede esnaf pek kalmadı. Bir tane bakkalımız var sokakta. 30 sene önce vardı. Hala da o bakkal var. Ona Metin diye biriydi. Metin diye biri. O sattı bir başkasına. Bugünlerde bir tane Batmanlı almış. Öyle devam ediyor. Yani bakkal, küçük bir bakkal yani. Başka da bir şey yok. Fırınlarımız var. Bakkalları var tabii ki. Bunun yanında 101 BİM var. Millet en çok oralarda alışveriş ediyor. Sokak satışı, sokak lezzetlerinden bahsediyoruz herhalde. Yok, pek yok Yedikule'de. Bir tatlıcı var. İşte dediğin gibi patates soğan satanlar var mahallede. Bunlar var ya, başka bir şey yok öyle seyyar satıcılardan yani. Yedikule istasyonu çok meşhurdu, çok eskiydi. Yedikule surları, zindanları var. Zindanları çok meşhur. Yedikule zindanların içerisinde konserler yapılıyor. Eskiden beri konserler düzenleniyordu, yapılıyor. Halen de düzenlemeler yapılıyor. Fatih Belediyesi tarafından Yedikule zindanları onarıldı, düzenlendi. Gerçekten de çok güzel oldu. Yedikule tren istasyonu vardı. Şimdi metro istasyonları oldu, Gazlıçeşme alındı. Bugünlerde tekrar Sirkeci Yedikule'ye bir tren tekrar koyacaklar. İstasyonlar düzenleniyor, tadilatı yapılıyor, devam ediyor. Güzel bir şey olacak. Yedikule gerçekten oturulacak ulaşımda en iyi olan yerdir yani ulaşımda. Mesela benim ibadet yerlerim Zeytinburnu Gazlıçeşme'de Erikli Baba Cemevi var. Biz her perşembe günü Cuma günleri Cuma günü akşamı oraya cem yapmak için orada toplanıyoruz. İbadetlerimizi orada yapıyoruz. Yedikule Erikli Baba Cemevi'de yapıyoruz. Orada cem evlerimizde Sünni vatandaşlarımızın camide topladıkları, ibadet ettikleri gibi biz de orada toplanıp orada ibadet ediyoruz. Erikli Baba Cem Evi'nde.
O da ibadet şekillerimizde Sünni vatandaşlarımız da geliyorlar, bakıyorlar, görüyorlar. Kendileri de katılıyorlar cemevlerimize. Ve çok da beğeniyorlar. Çünkü biz ibadetlerimizi hep Türkçe, dualarımızı hep Türkçe okuyoruz, söylüyoruz. İbadetlerimiz hep Türkçe. Biz orada da tabii ki secdeye iniyoruz. Secdeden kalkıyoruz. Ritüellerimizi bütün hepsini yapıyoruz yani ibadet. Ama tabii ki cami gibi Arapça şekilli değiliz. El bağlamak, el bilmem ne yapmak gibi şeyler yapmıyoruz. Biz de sadece bağdaş kuruyorsun, oturuyorsun yerine, oturuyorsun. Her dua ettiğinde yere secde ediyorsun. Duaları okuduktan sonra tekrar kalkıyorsun. Allah Muhammed ya Ali deyip oturuyoruz. Deyişlerimizi dinliyoruz. Sohbetlerimizi dinliyoruz. Aleviliğin ne olduğunu, Hak Muhammed Ali'nin kim olduğunu, nereden geldiğini, niçin Allah'a taptığımızı, niçin Muhammed'i sevdiğimizi, niçin Ali'yi sevdiğimizi, bunları bize dedemiz var, bilen adam var, anlatıyor. Vatandaşlar da bunları dinliyor tabii ki. İnsanların yaşam şeklini, biçimini, bir insan nasıl olmalı, ibadet etmekle insan olmuyor. Önemli olan insan yaşamıyla, biçimiyle, oturuşu kalkışıyla, komşular ilişkisini, dostluk ilişkisini, aile ilişkileriyle belli olur bir insan. Bunları bize de öğretiyor en çok. Biz Muharrem ayı vardır. Muharrem oruçlarını 12 gün Muharrem orucunu tutuyoruz. Ben mesela şekerim, kalbim olduğu için ben tutmuyorum. Tutanlarım var. Benim eşim tutuyor mesela. 12 gün oruç tutuyor. 12 gün sonra aşuremizi dağıtıyoruz. Kurbanlarımız varsa kurbanları kesiyoruz. Gaganlarımız var. Mart, Ocak aylarında Gagan Hızır. Hazreti Hızır diye bir şeyimiz var. O günlerde, o zamanlarda 3 gün Hızır orucu tutuyoruz. Gaganlarımızı kutluyoruz. Hıdır Ellas günlerimizi kutluyoruz. Bunlar 12 günden sonra 13. günde sabaha kalkıyoruz. Banyolarımızı yapıyoruz. Aile içerisinde herkes tabii ki daha önce de aldığımız aşure malzemelerini, dövme, buğdaydan dövme, su, şeker, 12 çeşit malzeme koyuyoruz. 12 şeyi dolduracağız. 13-14 de olur da 12'yi dolduracağız mutlaka. Şekeri, fındığı, fıstığı, elmasını, narını, şekerini, çeşitli şeyler böyle gıdalı, temiz, en gıdalı şekillerini hepsini bir arada pişirip güzel bir şekilde tüm komşularımıza dağıtıyoruz. Benim dönemimde 1900 yani 50 doğumlu olduğuma göre 50-55-60 yaşlarında bizim belli dedelerimiz vardı. Senede bir sefer köylere gelirlerdi. Senede bir sefer köye gelip köylerde cem tutarlardı. Dedelerimiz köyleri toplardı. Hepsini bir odaya, bir geniş yere. Hepiniz birbirinden razı mısınız diye sorardı. Razı olmayan çıkar derdi ki ben bu falan vatandaştan razı değilim. Bu komşumdan razı değilim. Niye? Şundan dolayı bana haksızlık, hakaret etmiş diyordu. Tabi buna yanında şahit lazım. Bir aynı nasıl mahkeme ediliyorsa aynı şekilde dede vatandaşları mahkeme ediyordu. Haklıyı haksızı bulurdu. Haksızın haksızlığını belirtirdi. Haklıya da sen haklısın, hakkını bu kadar al diye işi yatıştırıyordu dede. Cemlerimizi tabii ki yine cem toplanıp dede saz çalıp beyit söyler, deyiş söyler. Burada da insanlığı, dini, Allah'ın inancını ne olduğunu onu bize öğretir. Öğrettikten sonra cemlerimizi herkes kalkar birbirine saygıyla birbirlerini niyaz ederler. Kimse kimsenin hakkına el uzatmazdı. El uzattığı zaman dede onu düşkün, kötü bir mesela birisi birinin karısına kötü mü baktı, birisi birini mi öldürdü? Kimse o adamlar, o öyle haksız adamlar konuşmaz. Senelerce konuşmaz. Ona selam vermez. Onlara oturulmaz. Onu o şekilde düşkün diyoruz. Düşkün ediyorduk. Bu şekilde o kötülük yapan vatandaş kendi suçunu anlayışına varıyordu. Bir daha da kesinlikle kötülük yapmazdık bir başkasına. Bizde böyle bir adetimiz var. Halen de devam ediyor yani bu. Yani eskide mesela bizim Tunceli'de, Alevilerde kesinlikle mahkeme yoktu yani. Adliyeler boştu yani.
Hırsızlık olayı kesinlikle olmaz. Hala hırsızlık dosyası yok Tunceli'de. Hırsızlık dosyası hala adliyelerde yok. Hayvanlara saygılıyız, insanlara saygılıyız. Birisi birine kötülük yaptığı zaman da bu son zamanlar artık mahkeme yavaş yavaş tabii devreye giriyor. Eskisi gibi değil yani. Eskide öyleydik. Vallahi Yedikule'de tarihi yer surlarımız var. Yedikule zindanlarımız var. Uykudere diye bir yatır var. Sümbül Efendi Camisi var. Kiliseler var. Çok işte bunlar var tarihi yerler. Vallahi Yedikule'nin ben gelmeden önce yani bir 50 sene 100 sene önceden beri Yedikule'de çok güzel marul oluyormuş. Marul ekiyorlarmış. Herkes tarafından sevilen bir artık toprağından neredeyse oluyormuş. Her sene gençler, yaşlılar belli yerlerde, belli günlerde marul günü yapıyorlar Yedikule'de. Bostanlar çok güzeldi. Çok güzel yeşillik, çok güzel verim vardı. Şimdi bostanları Yedikule iç tarafından kaldırdılar. Dış tarafında, Yedikule'nin dışında bostanlar devam ediyor halen. Vallahi evet, bir de bir hayvan barınağımız var. Yedikule'de sahil tarafında. Orada büyük bir hayvan barınağı var. Belediye bütün köpekleri her taraftan topluyor, oraya getiriyor. Oraya pek yanaştığımız yok, korkuyoruz ki o tarafa da gitmiyoruz. Bir hayvan barınağı vardır yani. Fatih Belediyesi yapmış bunu. Evet, Yedikule hastaneler konusunda çok şanslı. Ulaşım konusunda da çok şanslı. Treni var, metrosu var, otobüsleri var. Efendime söyleyeyim, Cerrahpaşa Hastanesi var. Samatya Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesi var. Çok güzel hastaneler, Çapa Hastanesi yakın. Yedikule Göğüs Hastanesi yakın. Yani İstanbul'un en güzel hastaneleri, en büyük hastaneleri Yedikule'ye yakınlar. Dahil içerisindeler. Vallahi Yedikule'de 5-6 tane kilise var. Yahudi kilisesi var, Ermeni kiliseleri var. Hala kiliseler öyle olduğu gibi korunmaktalar. İşleniyor kiliseleri, hepsinde de papazları, din adamları var içinde. Herkesten de iyi geçiniyor. Herkes vatandaşlar, Sünni, Müslüman, Ermenilerle, Yahudilerle böyle bir vatandaşlık, dostluk içerisinde sürüyorlar. Çok da iyi. Hiçbir kötü gözle, yanlış gözle birine baktıkları yok. Vallahi Yedikule hala eski evleri çok. Tahta evleri çok. O tahta ahşap evleri çoğularını bu sene Fatih Belediyesi tarafından tadilatı yapıldı. Bedava vatandaşlara, o insanlara dış cephesini komple çok güzel yaptılar. Çok güzel bir görünüm sağladı. Fatih Belediyesi tarafından yapıldı. Ve gerçekten de çok güzel yaptılar. Çok da güzel görünüm veriyor. Çok eski bir yapı Yedikule. Çok eski İstanbul olduğu için çok hep eski yapı, dar sokaklar. Bizim geldiğimiz zamanlar bu kadar kalabalık, ne trafik vardı, ne insan vardı bu kadar. Çok sakin, çok her yere insan yayında gidebiliyordu, gezebiliyordu. Huzurlu bir şekilde oturabiliyordu, sahillere gidebiliyordu. Gece geç saatlerde de yolda yürüyebiliyordu. Ama şimdi mümkün değil o Fatih'te. Dünyanın her yerinde her insanlar var Fatih'te. Bütün göç ilk geldikleri zaman Fatih'e geliyorlar. Valla mahallede eski bir sabah 12, 1'e 2'ye kadar evimizdeyiz. Ondan sonra kalkıyoruz, bir 2 saat kahveye gidiyoruz. Kahvede bir okey oynuyoruz, 51 oynuyoruz arkadaşlarla. Akşam saat 5'te tekrar dönüp evimize gidiyoruz. Başka bir şey yok, yaptığımız yok. Eskide istiyordu herkes İstanbul'a gelsin, Fatih'i görsün. Fatih merkezi bir yer. İstanbul'un merkezi yer Fatih'tir. Herkes Fatih otel çevresini, turistik çevresini, burası da herkes buraya gelirdi. Ama şimdi kimse gelmiyor. Herkes kaçıyor artık yani Fatih'te.